Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yakadan başlamalı bonbon şekeri bebek yeleğinin yapımını anlatacağım. Yeleğim 1,5-2 yaş ölçülerine uygun arkadaşlar. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Yeleğimde beyaz renk ipimden bir yumaktan daha az kullandım. Renkli iplerimden yarım yumaktan daha az kullandım. İplerinizi şu şekilde seçin arkadaşlar. Kalınlıklarının aynı olmasına ve özelliklerinin aynı olmasına dikkat edin. Ben anti peeling ip kullandım. 3 rengimde anti peeling ip arkadaşlar. Markalarının aynı olması önemli değil, fakat özelliklerinin ve kalınlıklarının aynı olmasına dikkat edin. Yeleğimde 6 adet düğme kullandım. 12 haroşa sırasında bir iliklerimi de açtım arkadaşlar. Yeleğimin ölçüsü şöyle: beden genişliği 29 santim, yakasından beden uzunluğu ise 32-33 santim arkadaşlar. Bu ölçüler elinizin sıkılığına, ipinize göre değişiklik gösterir arkadaşlar. 1 santim küçük ya da 1 santim büyük olabilir. Yeleğimin arkasını da şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok tatlı, çok kullanışlı bir bebek yeleği oldu arkadaşlar. Örmesi de çok keyifli. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar, yeleğime beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 78 ilmek atarak başlıyoruz. Yakası için 3 haroşa sırası öreceğim. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum arkadaşlar. İlk ilmeği yine ters olarak örüyorum sıra başında başlarken. İlmeklerimi attıktan sonra şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. İlmeklerimi ters örerek geldim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. İlmeğimi örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Yine ön yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeği şişime takıp arka yüze geçiyorum. Bu şekilde 3 haroşa sırası örelim arkadaşlar. Yeleğimizin yakasını toplamda 3 haroşa sırası örüp gelelim. Daha sonra artırmalarımıza geçeceğiz. Yakamızı 3 haroşa sırasına tamamladım. Ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada artırmalarımız olacak. Hem de sıra sonunda ilik açacağım. Kenarlar 6 ilmekten oluşacak arkadaşlar. 6 pat ilmekten oluşacak. Sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Kenarlarda 6 ilmek haroşamız yeleğimiz boyunca devam edecek arkadaşlar. Yeleğimiz bitene kadar 6 ilmek patımızı haroşa olarak öreceğiz. Şimdi artırmalara geçiyorum. 6 ilmek patımızı haroşa olarak ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Şimdi dolama yaparak şu şekilde artırma yapıyorum.
Artırmalarımızı bu şekilde dolama yaparak, yani ajur yaparak artırmalarımızı yapacağız. Artırmamı yaptıktan sonra 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 5 ilmek düz ördükten sonra dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 tekrar dolama yaparak ajur yapıp 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördükten sonra dolama yaparak artırmamı yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar 5 ilmek düz örüp 1 ilmek artırma yaparak devam edelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. En son 5 ilmek düz ördüm. Dolama yapıyorum. 6 ilmek patımdan önce 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 sıra başında pat ilmeklerimden sonra da 3 ilmek düz örmüştüm. Sıra sonunda yine pat ilmeklerimden önce 3 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada ilik açacağım. Patımızda iliğimizi açalım. 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Alttaki ipi şişime takıyorum. Şu şekilde. İlmeği şişime taktım. Ters olarak örüyorum. 1 2 2 ilmek ters ördükten sonra sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçeceğim. Buraya ilk iliğimizi açmış oldum arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyim. Sıra sonunda örmediğim ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Dolama yaparak ajur yapmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örelim. Arka yüzümüzü ters olarak örüp tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi kenar ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Kenar pat ilmeklerimizi diğer ilmeklerimizi ise düz olarak örmeye devam edeceğiz. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters olarak örelim. Toplam 4 sıra örüp tekrar artırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Pat ilmeklerimizi 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzde örüp toplam 4 sıra örüp gelip tekrar artırmalarımıza devam edelim. Ön yüzde 2 sıra düz, arka yüzde de 2 sıra, toplamda 4 sıra örüp geldim arkadaşlar. İlk artırmalarımızı yakamızdan sonra birinci haroşa sırasında yaptık. Şimdi 2 3 4. haroşa sırasındayım. Tekrar artırma yapacağız. 6 ilmek patımızı örelim. Altı ilmek patımı ördükten sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İlk artırma sırasında artırmış olduğumuz ilmek bizim ara ilmeğimiz olacak. Bu ilmeğin her iki kenarına artırma yapacağız. Hem sağ hem de sol kenarına artırma yapacağım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yaparak artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm.
Yine aynı şekilde artırma yapmış olduğumuz ilmeğimiz ara ilmeğimiz olacak. Bu ilmeğin her iki kenarına artırmamızı yapacağız. Dolama yaparak artırmamı yaptım. Aradaki bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar dolama yaparak artırmamı yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek düz ördüm. Aynı şekilde ajur ilmeğimi ara ilmeğim olarak düşünüp kenarlarına artırma yapıyorum. Dolama yaparak artırmamı yaptım. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar dolama yapıp 5 ilmek düz örüyorum. İlk artırma sıramızda bir ajur yapıp 5 ilmek örmüştük. Bu artırma sırasında ise düz ilmeğimizin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımıza devam ediyoruz. Dolama yaparak artırmamı yaptım. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar dolama yaptım. 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 dolama yaparak artırma yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yaptım, artırmamı yaptım, 5 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonunda en son ajur ilmeğimin her iki kenarına dolama yaparak artırmamı yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine sıra başında da 3 ilmek düz örmüştük. Sıra sonunda kalan pat ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Artırmış olduğumuz ajur ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Ajur ilmeklerimi ters örüyorum. Aradaki ilmeği yine ters. Yine ajur ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzümüzü ters örerek tamamladım. Şimdi artırmalarımızdan sonra yine 2 sıra ön yüzde düz, 2 sıra da arka yüzde ters öreceğiz. Toplamda 4 sıra örüp yine aynı bu sırada örmüş olduğumuz gibi ara ilmeğin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımıza her 4 sırada bir devam edeceğiz arkadaşlar. Robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar artırmalarımıza devam edelim. Buradaki düz ilmeğin her iki kenarına artırma yaparak devam ediyoruz. 4 sıra düz örüp daha sonra artırma yapıyoruz. Robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar artırmalarımıza devam edelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. Robamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. İlk artırma sırasından sayarsak 1 2 3 4 5 6 artırma sırası oldu. İliklerimizi de arkadaşlar 12 haroşa sırasında bir açalım. Artırmalarımızı yaptıktan sonra 3 haroşa sırası ördüm. En son artırmamızı yaptım. Arka sırada düz ördüm. Ön sırada haroşa örmeye geçtim. Haroşamı yine yakasında olduğu gibi her iki yönde de tersten örüyorum. 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sıramızı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde kol kesimlerine geçeceğiz. İlmeklerimizi de şu şekilde ayırdım arkadaşlar. Ön parçamız için 34 ilmek, kolumuz için 45 ilmek, arka bedenim için 63 ilmek, tekrar kol için 45 ilmek, ön parçamız için de 34 ilmek ayırdım. Bu şekilde ayraçlarla ilmeklerimin yerlerini
belli ettim arkadaşlar. Arka yüzdeyim. Şimdi kol ayrımına kadar ilmek ayrıcı takmış olduğumuz yere kadar, yani 34 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. ...34 ilmeğimi arka yüzde ters olarak ördüm. İlmek ayrıcımı tekrar takıyorum karışıklık olmaması için. Ön bedende 34 ilmeğimiz var. Şimdi kolda olan ilmeklerimi keseceğim. Koldaki ilk ilmeği düz olarak ördüm. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kolda olan ilmeklerimizi bu şekilde hem örüp hem kesiyoruz. Bir ilmek örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek ilmeklerimizi kesiyoruz. Koldaki ilmeklerimizi ayraç kısmına kadar bu şekilde keselim. İlmek ayracına geldim arkadaşlar. Buradaki ilmekleri de kesiyorum. Şimdi bu şişimde kalan ilmeği de kesmem gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde ilmek ayracımı çıkardım. Bu ilmeğimizi de keselim. Çünkü kola dahil olan ilmek arkadaşlar. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 63 ilmeğimizi ters olarak örüp diğer kolda olan ilmeklerimizi keselim. Arka bedenim için 63 ilmek ördüm arkadaşlar. İlmek ayracımı takıyorum. Kolda olan ilmeklerimizi yine diğer kolda olduğu gibi hem örüp hem keselim. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine bu kolda olan ilmeklerimizi de keselim. Ön parçamızı örmeye geçelim. Kolda olan ilmeklerimi kestim. Kolda şimdi bir ilmeğim kaldı. İlmek ayracımı çıkarıyorum. Bu ilmeğimizi de keselim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi ön parçada 34 ilmek kaldı arkadaşlar. 34 ilmeğimizi de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Kol kesimlerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi ön parçada 6 ilmek haroşa örüp farklı bir renge geçiyoruz. Bu sırada hem model kurulumu yapacağım hem de farklı bir renge geçiyoruz arkadaşlar. Arka kısımdan herhangi bir yere ipimizi bağlayalım. İpimi bağladıktan sonra şu şekilde sarı ip altta, beyaz ip üstte olacak şekilde beyaz ipimi arkaya geçiriyorum. Sarı ipimi alıp ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İlmeklerimizi ayrım kısmına kadar düz olarak örelim.
Kol altına kadar ilmeklerimi düz örerek geldim. Şimdi kol altında herhangi bir artırma yapmadan arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka bedendeki ilmeklerimizi diğer kol altına kadar düz olarak örelim. Arka bedende olan ilmeklerimi sarı renk ipimle düz olarak ördüm. Kol ayrımına geldim. Yine herhangi bir artırma yapmadan ön bedende olan ilmekleri örmeye geçiyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Altı ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Beyaz ipim burada kaldı arkadaşlar. Sarı renk ipimle örerek geldim. Şimdi buraya farklı bir beyaz renk bağlıyorum. Pat kısmımızı örmek için başka bir beyaz renk renk bağlayalım arkadaşlar. Beyaz rengimi bağladım. Beyaz rengim şu şekilde. Altta sarı rengim üstte. Beyaz rengimi alıp öne alıyorum arkadaşlar. Birbirlerine bu şekilde doluyorum. Renk değişikliği yaparken burada herhangi bir boşluk olmaması için şimdi beyaz renk ipimle bağlamış olduğum beyaz rengimle pat ilmeklerimi örüyorum. Sondaki ilmeği de örmeden aldım. Boşluk oluşmaması için arkadaşlar arada ilmeklerimiz gevşediği zaman iplerimizi bu şekilde çekerek sıkıştıralım. Çok fazla da sıkmayalım. Gergin durmasın. Yine beyaz renk ipimle 6 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine şu şekilde sarı rengimin üstünde beyaz rengim olacak şekilde sarı rengimi de alttan alıp ilmeklerimiz ters olarak örüyorum. Sarı renk ipimle ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kol altına kadar ters olarak örelim. Kol altına geldim. Şimdi kol altında burada uzayan ipimizle artırma yapacağız. Hem kol altında artırma yapmış olacağız hem de bu uzayan ipimizi kaybetmiş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde ilmeği ters olarak örüyorum. Uzayan ipimi sol şişimle alttan dolayıp ters olarak örüyorum. 2 ilmek artırdım. Şimdi bir ilmek daha artıralım. Kol altında her iki tarafta da 3'er ilmek artırma yapalım. 3 bu kol altında, 3 de diğer kol altında artırma yapacağız. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi kol altına kadar ters olarak örelim. Kol altına kadar ters örerek geldim. Yine burada uzayan ipimizi kaybetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Artırma yaparak uzayan ipimizi kaybedelim. 1 2 3 ilmek artırdım. 3 ilmek bu kol altında, 3 ilmek de diğer kol altında artırmamı yaptım. Şimdi 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kalan 6 ilmeğimi arkadaşlar beyaz renk ipimle öreceğim. Sarı renk ipimi şu şekilde üstten, beyaz rengimi de alttan alıp
ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. Kenar pat ilmeklerimizi beyaz renkle öreceğiz arkadaşlar. Bu tarafa da zaten sonradan beyaz renk ip bağladım. Bu tarafı da yine beyaz renk ipimizle öreceğiz. Diğer ilmekleri ise sarı renk ipimle öreceğim. Toplamda 6 sıra olana kadar sarı renk ipimizle örelim arkadaşlar. 6 sıra olana kadar örüp gelelim. Şimdi sarı renk ipime geçtim. Nasıl geçtiğimi de göstereyim arkadaşlar. Tekrardan örmüş olduğum 2 ilmeği söküyorum. Sarı renk ipim altta, beyaz renk ipim üstte, sarı renk ipimi alttan alıp düz olarak örüyorum. İplerin birbirine dolanmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir boşluk oluşmasın diye bu şekilde düzgün bir renk geçişi elde ediyoruz. Şimdi 6 sıraya tamamlayalım. Sarı renk ipimle 6 sıra ördüm arkadaşlar. 3 sıra ön yüzde, 3 sıra da arka yüzde. Şimdi sarı renk ipimi burada bir yere sabitledim tığ yardımıyla. Daha sonra kestim. Bundan sonra beyaz renk ipimizde, daha sonra pembe, beyaz, bu şekilde sıralamamız devam edecek. Sarı beyaz, pembe beyaz olarak devam edecek. O yüzden ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi 6 ilmek patımızı haroşa olarak örüyorum. Ee, 6 sıra ördükten sonra bu sırada model kurulumu yapıyoruz. 6 ilmek patımızdan sonraki ilmeğimize, sarı renkli ilmeğimizi 4 kez söküyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra ilmeğin içerisine girip beyaz renk ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar ilmeği 4 kez söküyorum. 1 2 3 4. İlmeğin içerisine girip ilmeğimizi hepsini birlikte düz olarak örüyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar aynı şekilde 4 kez ilmeğimi söküp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bu sırada tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. 1 2 3. 3 ilmek örüp 1 ilmek söküyoruz. 3 ilmek örüp 1 ilmek söküyoruz. Söktüğümüz ilmeği 4 kez söküp düz olarak örüyoruz. 1 2 3. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ilmek düz örüp 1 ilmek sökerek devam edelim. Sıra sonuna gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. En son bir ilmeğimi söktüm. 3 ilmek düz örüyorum. Pat ilmeklerimden önceki ilmeği 4 kez söküyorum. Sıra başında da pat ilmeklerimden sonra 4 ilmeği sökmüştüm. Şimdi yine pat ilmeklerimizi ters olarak örelim. Boşluk oluşmaması için buradaki beyaz ipimizi sıkıştıralım arkadaşlar. Sonradan bağladığımız beyaz ipimizle örmüş olduğumuz beyaz ipimiz sıra başında kalınca örüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi
ters olarak örelim. Beyaz ipimizde de 6 sıra örelim arkadaşlar. 6 sıra ördükten sonra pembe renkli ipimize geçeceğiz. Şimdi 6 sıraya tamamlayıp gelelim. Beyaz rengimizle 6 sıra ördüm. Sayalım: 1 2 3 4 5. Buradaki sarı beyaz olan sırayı da sayıyoruz. 6 sıra örmüş olduk. Şimdi pembe rengime geçiyorum. Pembe rengimi arka kısma bağladım. Pat ilmeklerimizi örelim. Altı ilmek patımızı ördükten sonra pembe rengim altta kalacak şekilde, beyaz ipim de üstte kalacak şekilde pembe rengimi alıyorum. Şimdi modeli tekrar kuracağız, fakat kaydırmalı olarak yapacağız arkadaşlar. Bir önceki modelde örmüş olduğumuz 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği sökeceğiz. O yüzden 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği söküyorum. 1 2 3 4 ilmek söküp düz olarak hepsini birlikte örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Bir önceki modelin ortasındaki ilmeğimizi söküyoruz. 1 2 3 4 ilmeği 4 kez söktükten sonra düz olarak örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 3 ilmek örüp 1 ilmek söküyoruz. Renklerimizin sıralaması da şu şekilde: sarı beyaz, pembe beyaz, sarı beyaz, pembe beyaz olarak devam edecek. Robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım arkadaşlar. 3. iliğimizi burada açmıştım. Şimdi robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Robamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 model sırası oldu. Sarı renkle modelimize başlamıştık. Yine sarı renkle bitirdim arkadaşlar. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimi açtım. En son 2 4 6 8 10 11 sıra olmuş. Yine 12 haroşa sırası olunca iliklerimi açacağım. Toplamda 1 2 3 4 5 ilik açtım. 6. iliğimi de açacağım arkadaşlar. İsterseniz ilik aralarını daha fazla yaparak daha az düğme kullanabilirsiniz. Şimdi sarı modelimden sonra beyaz ipimle örerek geldim arkadaşlar. Sarı iple ördükten sonra şimdi arka yüzdeyim. Beyaz renk ipimle arka yüzde ters olarak örüyorum. Arka yüzü ters olarak örelim. Daha sonra ön yüze geçelim arkadaşlar. Yeleğimizin lastik kısmını 4-5 sıra haroşa olarak öreceğim. Haroşamı yine her iki yönde de tersten örüyorum. 4. haroşa sıramızı ön yüzde örelim. Daha sonra arka yüzde kesimlerimize geçelim. Şimdi lastik kısmını 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Lastik kısmını 4 sıra haroşa ördüm. 4. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde kesmeye geçtim arkadaşlar. Ben keserek geldim.
Nasıl kesiyorum göstereyim. Kesimlerimizi arka yüzde yapıyoruz. Arka yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizin tamamını kesip yeleğimizi tamamlayalım. İlmeklerimi kesip tamamladım arkadaşlar. İç tarafta olan ipleri de aralardan geçirerek keserek gizledim arkadaşlar. Renk değişikliği yaptığımızda iplerimizi kesmiştik. Düğmelerimi diktim. Arkasını da göstereyim. Çok tatlı bir yelek oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.